İşte sizlere dünya insanlığından gizlenen bambaşka bir gerçek daha. Kara Şövalye uydusu. Muhtemelen çoğunuz bu ismi sadece Batman filmlerinin yeni serisi olarak duydunuz. Ancak bu kez isim aynı olsa da durum çok farklı. Kara Şövalye, Black Knight Satelit adı verilen bu uydu yaklaşık 80 yıl önce keşfedildi ve halen yukarıda karanlığın içerisinde dolanıp duruyor. Dünyanın parlak katmanının hemen dışında. Karanlığın içinde yavaş yavaş ve bir yol izleyerek dönüyor. Black Knight Kara Şövalye uydusu, dünyanın etrafında dönen ve nereden geldiği bilinmeyen, dünya dışı varlıklarca atmosferimize yerleştirildiği düşünülen gizemli bir cisim ve ne olduğu anlaşılamayan bir dilde sürekli sinyaller yaymakta. Şu anda yukarıda ve 13.000 yıldır da orada olduğu söyleniyor. Onlarca yıldır sayısız gözlem raporları ABD, Rusya ve Avrupa Uzay Araştırma Enstitüleri tarafından doğrulanıyordu. Uydunun resmi fotoğrafları NASA'nın sitesinde de yer almasına karşılık bir türlü dünya kamuoyuna açıklanmıyordu. Black Knight uydusu efsanesi Nikola Tesla ile başlar. 1899'da Tesla'nın tekrarlayan bir radyo sinyali aldığı, bu sinyalin uzaydan geldiğine inandığı ve bulgularını bir konferansta açıkladığı bilinmektedir. 1920'lerde amatör telsizciler de aynı sinyali duyabilmişlerdir. Daha sonra 1928'de Norveç Oslo'dan uzaya kısa dalga radyo yayını denemeleri yapan bilim adamları da uzun zaman gecikmeli yankı sinyalleri almaya başladılar. Bu durum iletimden birkaç saniye sonra yankısını aldıkları çok da anlaşılamayan bir olaydı. Sonunda 1954'te gazeteler St. Louis Post Dispatch ve The San Francisco Examiner gibi ABD Hava Kuvvetleri'nin bir haberini yayınlayınca durum anlaşıldı. Haber, dünyanın yörüngesinde dönen iki uydunun tespit edildiğini bildiriyordu. Henüz hiçbir ülkenin onları fırlatma kabiliyetinin olmamasına rağmen. Öyle görünüyor ki Black Knight birçok kanıtla tespit edilmiş ve ABD Hava Kuvvetlerince de doğrulanmıştı. 1960'a gelindiğinde hem Birleşik Devletler'in hem de Sovyetler Birliği'nin yörüngede araçları vardı. Fakat 11 Şubat 1960'ta bütün gazeteler endişe verici bir haber yayınladı. Yörüngede tanımlanamayan bambaşka bir şey daha vardı. ABD donanmasının düşman casus uydularını tespit etmek için tasarladığı bir radar ekranı bir şey yakaladı. Bu, dönen koyu bir cisim olarak tarif edildi. Bu cisim ABD'nin değildi, Sovyetlerin de değildi. Ertesi gün gazeteler biraz daha bilgi yayınladı. Gizemli cisim, uygun bir kutupsal yörüngenin 90 derecelik açısıyla değil, ekvatora 79 derece açılı bir yörüngede dönüyordu. Ayrıca 1728 kilometrelik yer ötesine uydu yörüngesinin dünyaya olan en uzak mesafesi, karşılık sadece 216 kilometrelik yer berisiyle uydu yörüngesinin dünyaya olan en yakın mesafesi, basıklığı da oldukça fazlaydı. Cisim bir tam turunu 104.5 dakikada tamamlıyordu. O zamanlar ABD donanması daha önceki bir Discovery'nin
fırlatılmasına ait olduğu belirlenen bir karkas parçasını takip ediyordu. 6 metreden biraz kısa, yarım bir kabuk parçasıydı bu. 20 Kasım 1959'da fırlatılan Discovery, uzaya insan gönderip sonra onu paraşütlü kapsülle yeryüzüne indirme çalışmaları için önemli bir adımdı. Fırlatma planlandığı gibi gerçekleşti. Fakat kapsülün kendisi gizemli cisiminkine benzer bir yörüngeye sürüklendi. En sonunda da kayıp ilan edildi. Donanma o sırada 950 kilometrelik yer öte, 187 kilometrelik yer beri ve 80 derecelik açıyla tam turunu 103 dakikada tamamlayan bir karkas parçasını izliyordu. Black Knight cismine benzerdi fakat birebir aynı değildi. Ve sonra 1963'te astronot Gordon Cooper Mercury 9'la 15. turundayken yeşilimsi bir UFO gördüğünü bildirdi. NASA'nın Avustralya Erk yakınlarındaki Mukhea izleme istasyonunda çalışan yaklaşık 100 kişi radar ekranlarında bu olaya tanık oldular. Daha sonra yapılan resmi açıklama, Cooper'ın elektronik cihazının arıza yaptığı ve çok fazla oksijen soluduğu için halüsinasyonlar gördüğü şeklindeydi. 1973'te İskoç araştırmacı Duncan Lunan işin aslını öğrenmek istedi. Norveçli bilim adamının verilerini edinerek inceledi. Lunan, bütün Bootes takım yıldızındaki çift yıldız Epsilon Bootes istikametini gösteren bir yıldız haritası olduğunu keşfetti. Black Knight'ın ne olduğu bilinmese de Luna'nın incelemelerine göre Epsilon Bootes hakkında bir çağrı yayınlıyor gibi görünüyordu. 12.600 yıllık bir çağrı. Kanıtın son parçası 1998'de uzay mekiği Endeavour STS-88 uçuşuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk uçuşunu yaptığında geldi. Endeavour'daki astronotlar tuhaf bir cismin fotoğraflarını çektiler ve bu fotoğraflar NASA internet sitesinde erişim kısıtlaması olmadan tüm halka açık olarak yayınlandı. Fakat kısa bir süre içinde bütün fotoğraflar yok oldu. Bir süre sonra yeni URL'lerle yeniden ortaya çıktılar ve bunun enkaz parçaları ya da uzay çöplüğü olduğu açıklamaları yapılarak geçiştirildi. Fotoğraflar yüksek kaliteliydi ve bir çeşit araca ait olduğu açıkça görünüyordu. O zaman niçin ondan hiç kimsenin haberi yok ve NASA onun varlığını kabul edemiyor? 1958'den 1965'e kadar Birleşik Krallık Black Knight ismindeki bir programda çeşitli atmosfere dönüş aracını test etme amacıyla 22 roket fırlattı. Fakat Black Knight hiçbir zaman yörüngeye herhangi bir şey yerleştirmedi. Hatta ikinci kademesi atmosfere dönüş aracını daha fazla strese sokmak için iniş yolunda ateşlendi. Çıkışta değil. İsmi denklemden çıkarın. Zincirin tüm halkaları dağılıyor. Black Knight uydusuyla ilgili olduğu söylenen olayların hepsi kendi başlarına çok iyi belgelenmiştir. Ancak hiçbirisi böyle bir isimden o zamandan bahsetmemiştir. Bu yapay uydu 1950'lerin sonuna doğru medyada büyük yankı uyandırdı.
Daha sonra Rus ajan uydusu sanılan Kara Şövalye'nin varlığı ABD gizli servisleri tarafından örtbas edilmeye başlandı. Örtbas'a göre Kara Şövalye bir kutupsal yörüngeli uyduydu. İnsanlar tarafından ilk kutupsal yörüngeli uydu 1960 tarihinde yollanmıştı. Kutupsal yörüngeli uydular dünyayı haritalandırma, yeryüzü gözlemi gibi görevlerde kullanılırdı. Peki kim böyle bir uydu koyup bizi izlemek istesin ki? Durum böyle olunca da akla hemen dünya dışı varlıklar, yani uzaylılar fikri geliyordu. 2018 yılında Mukea, Avustralya uydu şirketi tarafından gözlem istasyonundan alınan raporlara göre Kara Şövalye'den garip sinyaller halen gelmektedir. Bu keşif belki de en büyük modern gizemlerden biridir. Bu gizemli sinyaller yayan uydunun 10.000 yıldan fazla süredir yörüngede olduğu da bir ihtimal. Son iz düşüm metotları ve bilgisayar simülasyonlarına göre nesne yörüngesinde 11.456 yıldır dolaşıyor. Bu yörünge Güneş sisteminin tamamını kapsıyor. Hesaplamalara Kara Şövalye bu yörüngeyi dolaşırken Dünya'ya yaklaşık 50 yılda bir uğramaktadır.